Merhaba, bu videonun konusu çok keyif alacağınız bir şey. Sohbet yönetimi. Sohbet yönetimi nedir? Sohbet nedir? Toplantı bir sohbet midir? Arkadaş ortamına girdiğinizde o sohbet yönetilebilir mi? Sen çok da güçlü bir karakter değilsin. Yönetebilir misin? Hoş geldiniz. Şimdi bakın, bir kere sohbet dediğimiz şeyi doğru anlayalım. Siz nasıl pasifken aktif olarak yönetimi elinize alıp o sohbete çevirebilirsiniz? En azından parçası olabilirsiniz ve insanlar sizi keyifle dinler, onu görelim. Birincisi, sohbet dediğimiz şey iki kişiyle yapılır en az. Ama doğrusu 2'den fazla olmasıdır. Çünkü iki kişi de zaten adam seni dinlemek zorunda. Yani bir parça saygısı varsa dinler. Ama 2'den fazla kişi olduğunuz zaman A şahsı B'yi dinlerken seni hiç görmeyebilir. Sohbetlerin hayaletisindir belki de. Yani orada bulunman iyidir. Şöyle yaparlar sen gelince. Aa, hoş geldin. Seni kimse görmüyor. Sen Casper. Sevimli. Bu burada. Çok da sevimli değilsin ya, neyse. Peki şimdi şuna bakalım. Bizim istediğimiz şey ne? Bizim istediğimiz şey, bir ortama girdiğimiz zaman, üniversite, iş hayatı, her neyse, iş dışında dahi olsa sohbetlerde keyif alınan insan olmamız lazım. Daha önce buraya aslında çok güzel bir bilgi verdik. Bir nolu madde. Yapman gerekenleri söylüyoruz. Yani kek yapacaksan malzemeleri var, bunun da malzemeleri var. Bir nolu madde. Genel kültürün olacak. Her şey hakkında bilgin olacak. Bak, fikrin olacak demiyorum. Türk alışkanlığı bilgi olmadan fikir üretmek. Ve televizyonda yemek yerken bir şey duyuyor. Oo diyor. Türkiye diyor inanılmaz. Türkiye öyle, Türkiye böyle, Japonya şöyle. Hayır. Bir zahmet öğren. O da Google denilen bir teknoloji çıkmış, biliyor musun? İnanılmaz bir şey. Yazıyorsun, çıkıyor. Muhteşem değil mi? Evet, mağara. Dolayısıyla lütfen ilk önce genel kültürün olsun. Burada genel kültürün olsun derken şöyle bir sorun var. Genel kültürle popüler, güncel, gündem kültürü karıştırma. Yani sen bugün diyelim ki dolar x lira oldu. Dolar bugün 4 lira oldu. 4 lira olan dolar neden 4 lira olduğu bilmiyorsan, yani TL mi alçaldı, dolar mı yükseldi, dolar dünyada mı yükseldi, dünya ekonomisi neye göre döner, dolar neye göre basılır, TL'nin karşılığı nedir, 5 tane dünyadaki önemli olan kur hangileri, bunları bilmiyorsan, ya dolar bugünlerde çok yükseldi, dolar mı alsak? Şimdi senin neyini dinlesin bu kadar saçma bir muhabbette? Al. Sanki paran var da sanırsın kenarda birikmiş bir 200 milyon TL'si var. Dolara mı çevirse? Dolayısıyla siz muhabbetlerde saçmalamamalısınız. Yani insanlar bir saniye size dönüyor ya. Bir fikri var galiba. Yine sıvadı. Bu değil. Sana döndüğü zaman senin bir fikrin olmalı. Ve o fikrini sakince, yavaşça anlatmalısın. İki insan konuşurken araya girme. Bir saniye. Ya ben de bir şey söyleyeceğim. Bir baksana. Ya o değil de. Bak, bu laf iğrenç bir laftır. O değil de. O kadar çok kullanırım. Ya o değil de. Yani senin fikrini salla, benim fikrim daha önemli. O değil de. Ne demek? Ya o değil de şu var. Bir de şu. Yani pasifsen, çok sohbet yönetemiyorsan şu cümleyi kullanırsın. Aynen. Ne demek aynen ya? Yani diyorsun ki işte şöyle oldu, böyle oldu, tsunami oldu, dünyada depremler oldu. Sen ne düşünüyorsun? Abi aynen ya, bence de. Sen beni dinlemiyorsun. Sen birazdan bana söyleyeceğin lafı dinliyorsun. Çünkü Türk halkına has bir dinleme tekniği gelişmiş yıllarca. O da şu. Bu salak fikrini bitirsin. Ben muhteşem fikrimi söyleyeyim, herkes aydınlansın. Çünkü senin fikrin önemli. Onun ne söylediğin hiçbir önemi yok. Seçici dinleme değil, bak, seçici dinleme sohbet yönetmek için yine kabul olunur. Bu hiç dinlememe, sıra bekleyici dinleme. Peki sohbetleri nasıl yönetmeliyiz? Sohbetlerin her anına girilmez. Yani birkaç insan konuşurken ilk önce bir bekleme süreniz vardır. Bırakın siz konuşmadan sohbet bir yerleşsin. Yani ilk çıkardın, üstüne oturdun. Ne konuşuyorsunuz? Olmaz. Sen bir sus. Sen restorandaysan, kafedeysen bir şeyler söyle. Bir ne bileyim, çay, kahve, bir şey söyle. Otur. Edebinle su böreğini ye. Dinle. Dinlerken sana fikrini sorarlarsa sakince gir topa. Sormazlarsa da bekle. Senin de sıran gelecek. Bu insanlar konuşurken birden sana dönecek. Bir şey soracak.
Sormazlarsa biz gireceğiz. Bekle, az sonra giriyoruz. Sana fikir sorulduğunda, burası ayrı bir durum. Sana fikir sorulduğunda şunu yapman lazım. Tamam, haklısınız. Seni de dinledim. Diyorsun ki özeti. Bak ya, dinledim, bu da özeti. Doğru mu? Bu onayı almazsan şöyle bir sorun yaşarsın. Ya seni dinledim, bence şunu diyorsun. Adam derse ki yo, ben öyle bir şey demiyorum. Ne oldu, öyle kaldın? Hoş mu? Bu kadar kapakla Murat Boz'a mı gideceksin? Olmaz. Lütfen şuna dikkat edin. Sen bunun onayını aldın. Ya bence sen de şunu söylüyorsun. Ben yani dinlediğim kadarıyla, kusura bakma, şunu anladım. Bu dinlediğim kadarıyla lafı biraz tehlikelidir. Bu ağzınızdan çıkar. Yani iplediğim kadarıyla. Onun yerine şunu kullanacağız. Ya ben senin fikrini şöyle anladım, doğru mu? Hani bende sorun olabilir, sende sorun yok. Bunu da aldın. Peki yani ikinizin fikrinden ben şöyle bir yere varıyorum. Bak, güya onların fikirlerinden bir yere varıyorsun. Tamam mı? Bu sana top geldiğinde, ya top gelmezse. Yani konuşuyorlar ama kimse seni iplemiyor. 5 kişilik bir grup kendi aralarında çok eğleniyorlar ve senin içeriye sızman lazım. Bunun birinci silahı elinizde bir obje olması. Yani sohbetlere, muhabbetlerinizde ilginç bir şeye katılın derken roket atarla da girmeyin. Bir kitap, renkli, kapağı güzel, içi güzel, okuduğunuz. Yani kitap, neden bahsediyor? Bilmem, ben de işte araba kaymasın diye. Olmaz. Bir zahmet kitabı oku. Elinde o kitap dursun. Tonk fu enfes bir kitaptır. Pembedir bir kere. Deli gibi renk çeker. Ve çok güzel bir kitaptır. Birine verdiğinde geri alırsın falan filan. Ben de alamadım ama neyse. Dolayısıyla elinizde bir obje olmalı. İlginç. Mekanik bir puzzle. Bakın, acayip güzel sohbet böler. Şeylerde, kitap evlerinde satılıyor. Nezih'te, D&R'da, İnkılap'ta, hangisinde istersen. Mekanik puzzle'lar var. O mekanik puzzle'lar enfes şeyler. Onlarla böyle elinizde geldiğiniz zaman insanlar bir süre sonra merak eder. Zorluk seviyeleri vardır. Yürü gitsin. Ama elinde de yavru kediyle gelme artık. O kadar da değil yani. Ben de şirinim. Değil. Dolayısıyla biz bu videoda neyi öğrendik? 1. Sohbete girmeyi. 2. Sohbete girdikten sonra konuşmayı. Finale geldik. En önemli kısmı. Sana söz hakkı geldi. Konuştum. 30 saniye bitti. İşte Türk'ün hastalığı 30 saniyeden sonra. 30 saniye sonra aynı şeyi bir daha söylüyor. Bunu genelde böyle anne taktiği diyeyim. Anneler bunu çok güzel yapar. Çocuğa bir şey söyletir, bir daha söyletir hikaye kontrol için. Siz bunu şöyle yapıyorsunuz. İşte ben oraya gittim, şöyle oldu, böyle oldu. Ama orada şu da vardı. Ya adam gibi bir hikaye anlatmayı öğren. Bakın, hikaye anlatma sanatı, Suna Yakın'dan izle, bayılacaksın. İnanılmaz bir sanattır. Hikaye anlatmayı bildiğiniz sürece insanlar sizi dinler. Çünkü bir hikaye 3 bölümdür. Film senaryoları da böyle yazılır. Birinci bölüm serim. Yani açıklama. Serim karşılığı değilse sinemada, utandım şimdi. Yanlış hatırlamayayım. Ama birinci bölümde kişileri tanıtırsın. Ben orada şununla tanıştım. Öyle bir adam, böyle bir adam, bitti. İkinci bölüm olayın heyecanı, merakı. Şu oldu, bak birazdan anlatacağım, inanılmaz bir şey. Şu oldu, birazdan anlatacağım, inanılmaz bir şey. Sonra final. Bunun tamamı 3 dakika. 30 saniye tanıtım, 1,5 dakika action, 1 dakika final. Uzatma, topu aldın diye şahsi oynama. Futbol gibi düşün. Topu alıyor, kaleye koşuyor. Ya dur, pas ver. Pas ver ki, ya sen de öyle düşünmüyor musun? Senin fikrin ne? Ver, sana pası geri verir. Toplantılarda, sohbetlerde pasör değilsen forvet olamazsın. Son tavsiyem, gerçekten son. Bir sohbette skorer oyuncu, santrofor, forvet olmaya çalışma. Hiçbir şey olamazsın. Dur ben güldüreyim, ben hep. Ve kendine bir kimlik bul. Bilge adam mısın? Güldüren adam mısın? Bunları karıştırabiliyor musun? Ya da iyi bir pasör müsün? Eğer gol atacağım, her sohbetin forveti, süper alkışlanan ben olacağım diyorsan deli gibi okuman lazım. Kusura bakma, 2 tane broşür okuyarak olmuyor iş. Umarım keyifli bir video olmuştur. Siz sohbetlerde nasılsınız? Aşağıya yazarsanız çok mutlu olurum. Ben Enes Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.